Merhaba, The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bu bölümde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'le oynadığı o unutulmaz maçı masaya yatırıyoruz. Elimizdeki maç sonu analizleri, uzman yorumları ve köşe yazılarıyla konuyu derinlemesine inceleyeceğiz. Gerçekten de unutulmaz bir geceydi. Şöyle bir hatırlayalım, maç öncesi atmosfer nasıldı? Galatasaray için tam bir fırtına öncesi sessizlik vardı, değil mi? Kesinlikle. Kaybedilen bir süper kupa, ligde Gaziantep'e bırakılan o kritik puanlar. Evet, takımın üzerinde resmen bir kara bulut dolaşıyordu ve karşıdaki rakip de yani Diego Simeone'nin o meşhur rakibi boğan, fiziksel olarak bitiren takımı Atletico Madrid. Aynen öyle. İşte bizim de görevimiz bu bir birlik skorun çok daha ötesine geçmek. Yani elimizdeki bu zengin materyalleri kullanarak sahadaki o taktiksel satrancı, bireysel performansları, maçın kırılma anlarını Ve tabii ki bu sonucun Galatasaray'ın Avrupa yolculuğu için ne anlama geldiğini. tam olarak ilk yarıdaki o hatalı oyun planından, devre arasındaki o mucizevi dokunuşa ve tabii hepimizin aklına kazınan o 95. dakikadaki inanılmaz fırsata kadar her detaya bakacağız. Pekala, o zaman en temelden başlayalım. Skor tablasında 1-1 yazıyor ama elimizdeki analizlerin neredeyse hepsi bu beraberliğin bir galibiyet gibi hissettirdiğini söylüyor. Hatta bir yazar 3 puan değerinde 1 puan başlığını atmış. Nedir bu 1 puanı bu kadar değerli kılan? Bu sorunun cevabı tamamen maçın psikolojik arka planında aslında. Senin de dediğin gibi takım bir türbülans dönemindeydi. Evet. Taraftar gergindi, oyuncuların üzerinde büyük bir baskı vardı. Böyle bir atmosferde Avrupa'nın en dişli, en zorlu takımlarından birine karşı hem de maçın daha 4. dakikasında geri düşmüşken Orası çok önemli. Maça adeta yenik başladılar. kesinlikle buna rağmen pes etmemek ve bir puanı koparmak takıma resmen ilaç gibi geldi. Analizlerdeki ortak görüş bu beraberliğin takımı o negatif sarmaldan çıkaran bir can simidi olduğu yönünde. Yani sadece matematiksel bir kazanç değil bu. Aynı zamanda kaybedilen özgüvenin yeniden kazanılması durumu var. Tam olarak o. Hatta istatistiksel olarak da anlamı çok büyük. Notlarda da var, bu sonuçla Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimali %99,9 gibi inanılmaz bir orana yükseldi. %99,9 mu? Evet. Yani bu puan sadece o geceyi kurtarmakla kalmadı, Avrupa Baharı'nın kapısını da sonuna kadar araladı. O yüzden o yazarın başlığı çok yerinde, bu gerçekten de 3 puan değerinde bir moral puanıydı. O zaman maçın hikayesine girelim. Bu bir nevi iki perdelik bir oyun gibiydi sanki. İlk yarıda sahada kaybolmuş bir Galatasaray, ikinci yarıda ise bambaşka bir takım vardı. Çok doğru bir benzetme. İlk perdeyle başlayalım o zaman. Maçın 4. dakikasında gelen o golle adeta 1-0 geride başladık maça. Gelen analizlerde Okan Buruk'un ilk yarı planı ciddi şekilde eleştirilmiş. Neydi o plan ve neden bu kadar ters tepti? Kaynaklar bu konuda neredeyse tamamen hemfikir. Okan Buruk, daha önce Bodo Glimt maçında çok işe yarayan o agresif boğucu ön alan baskısıyla maça başlamayı tercih etti. Hmm. Fikir şuydu: Atletico'yu kendi sahasına hapsedelim, pas yapmalarına izin vermeyelim ve taraftarın o müthiş desteğiyle maçı hemen domine edelim. Kağıt üzerinde kulağa hoş geliyor ama Ama pratikte tam bir felaket oldu. Yani bir nevi tribün gazına gelmek gibi mi? O atmosferde belki de en mantıklısını değil de en coşkulusunu tercih etti. çok güzel özetledin. Simeone'nin takımları bu tür baskıları kırma konusunda uzmandır. Çok sakin kaldılar, birkaç basit pasla Galatasaray'ın o agresif presini aştılar ve arkada oluşan devasa boşlukları kullandılar. Gol de zaten tam olarak böyle geldi. Okan Buruk'un kendisi de kabul etmiş bunu sanırım. Evet, maç sonunda ilk yarıdaki planın bir hataydı. Takımı gereksiz yere çok yordu ve rakibe istediği alanları verdi diyerek çok net bir öz eleştiri yaptı. Bu da bir teknik direktör için önemli bir erdem bence. İşte bu yüzden ikinci yarıdaki değişim daha da etkileyici oluyor. Bir teknik direktörün devre arasında çıkıp, "Arkadaşlar ben yanlış yaptım, şimdi doğrusunu yapıyoruz." diyebilmesi ve bunu 15 dakikada tüm takıma benimsetmesi. Analizler bu U dönüşünün sırrını ne olarak görüyor? İki tane temel faktör var. Birincisi tabii ki Okan Buruk'un taktiksel dehası. Galatasaray ikinci yarıda o nasıl desem intihar gibi olan ön alan baskısından
tamamen vazgeçti. Daha derinde bekledi. Çok daha geride bloklar arasını kapattı, topun arkasına geçti. Yani oyunu domine etmek yerine oyunu kontrol etmeyi seçti. Bu Atletico'nun en sevdiği şeyi, yani rakip arkasındaki boşlukları tamamen ortadan kaldırdı. Rakibin en güçlü silahını elinden almış oldu yani. Aynen öyle. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var ki bu gelen yazılarda da sıkça vurgulanmış. Simeone'nin belki de Galatasaray'a yaptığı en büyük iyilik. Nedir o? Maçın 65. dakikasında sahadaki en yıpratıcı, savunmaları en çok yoran forvet olan Alexander Sörlot'u oyundan aldı. Bu hamle Galatasaray stoperleri için adeta bir nefes alma anı oldu. İnanılmaz bir detay bu. Ta kapıyı aralamış. Bu taktiksel dönüşümü sahada işleten bazı kilit oyuncular da vardı tabii. Gelen notlarda birkaç ismin altı defalarca çizilmiş. İstersen o gizli kahramandan başlayalım. Roland Şalay. Şalay o gecenin tam anlamıyla gizli kahramanıydı. Asıl mevkisi olmamasına rağmen sağ bekte oynadı ve karşısında sürekli değişen Almada, Badena, Nico gibi çok tehlikeli hücumculara karşı. Yani adeta tek kişilik bir ordu gibiydi. Sahadaki en çalışkan oyuncu denmiş onun için. Kesinlikle doğru. Sadece savunma yapmadı ki atılan golün de hazırlayıcısı oldu. Tam da bu yüzden analizlerde hak ettiği değeri bir türlü göremeyen o kritik oyuncu olarak tanımlanıyor. Bir yazar onun için İsviçre çakısı gibiydi. Nerede bir delik, nerede bir eksik varsa anında orayı kapattı demiş. Çok yerinde bir tabir bence. Çok iyi. Orta sahada ise resmen bir tank vardı. Mario Lemina. İstatistikleri gerçekten akıl almaz. Lemina, Atletico'nun o fiziksel gücüne karşı tek başına bir duvardı. Maçın en çok top kapan, en çok pas arası yapan ve en çok sahipsiz top kazanan oyuncusuydu. Bu rakamlar orta sahadaki savaşın galibinin kim olduğunu net bir şekilde gösteriyor. O olmasaydı muhtemelen o orta saha çoktan düşerdi. Kesinlikle ezilip geçerdi. Takıma getirdiği denge yani paha biçilmezdi o gece. Lemina'ya katılıyorum, müthiş bir kesiciydi ama bir analizde topu ileri taşımada zaman zaman yavaş kaldığına dair bir eleştiri de vardı. Sence bu o anki görevinin bir parçası mıydı yoksa bir eksiklik olarak mı görülmeli? Bence bu o maç özelindeki görevinin bir parçasıydı. Okan Buruk'un ikinci yarıdaki planı topu hızlıca ileri taşımaktan ziyade önce savunma güvenliğini sağlamak ve oyunu dengede tutmaktı. Lemina da bu planın sahadaki sigortasıydı. Belki estetik olarak en keyifli oyunu oynamadı ama taktiksel olarak kusursuz bir görev adamıydı. Ve gelelim kaleye. Uğurcan Çakır. Griezmann'dan çıkardığı o frikiyi herkes günlerce konuştu. Ama notlardaki asıl bomba istatistik onun paslarıydı. Bu detay beni gerçekten çok şaşırttı. Kesinlikle. İşte burası asıl etkileyici olan nokta. Simone'nin o meşhur boğucu presine karşı Uğurcan tek başına bir oyun kurucuya dönüştü. Tam 21 uzun pas denemesi var ve bunların 15'i isabetli. 15 isabetli uzun pas mı? Evet, 15. Bu ne demek biliyor musun? Savunma ne zaman sıkışsa, baskı altında kalsa topu Uğurcan'a atın, o bizi bu bataklıktan çıkarır dediler ve o da neredeyse hiç hata yapmadan takımını rahatlattı. Modern kaleciliğin ne olduğuna dair adeta bir ders verdi o gece. Bu rakam tek başına maçın hikayesini değiştiriyor. Atletico'nun en büyük silahı olan presi, kalecinin ayaklarıyla etkisiz kılan bir karşı hamle olmuş resmen. Muazzam bir detay. Aynen öyle. Hücumda ise iki isim öne çıkıyor. Biri tecrübesiyle, diğeri ise sadece varlığıyla. Leroy Sané ile başlayalım istersen. Sané tam bir profesyonel, o gece kalitesini ve tecrübesini her anında hissettirdi. Attığı goldeki yaratıcılığı zaten tartışılmaz ama analizlerde asıl övülen yönü geriye gelip yaptığı savunma yardımı. Bir yorumcu onun için tek bir boş işi, tek bir lüzumsuz hareketi olmayan bir oyuncu demiş. Büyük oyuncu farkı. Evet, büyük oyuncu olduğunu sadece topla değil, topsuz oyundaki sorumluluk bilinciyle de gösterdi. Ve tabii ki Victor Osimhen. Belki de sakatlıktan yeni döndüğü için en iyi maçı değildi ama analizlerdeki ortak kanı şu. O sahadayken Galatasaray'ın kimyası, rakibin de oyun planı tamamen değişiyor. Değişmez mi? Osimhen'in varlığı bile rakip savunma için bir kabus. Sürekli hareketli, sürekli arayış içinde, ne yapacağı belli değil. Rakibin en az 2 stoperini sürekli meşgul ediyor.
Bu da diğer hücumculara alan açıyor. Bir de o meşhur istatistik var. Var tabii. Osimhen sahadayken Galatasaray'ın Avrupa'da mağlubiyeti bulunmuyor. Bu sadece bir tesadüf değil, onun takım psikolojisine ve oyununa yaptığı etkinin bir kanıtı. Tuttuğu bir zafer gecesini dev bir keşkeye dönüştüren o pozisyon. Ah, o an. O anı bize tekrar bir anlatır mısın? Sahne gerçekten sinematografik. Maçın son saniyeleri herkes yorgunluktan bitmiş durumda ama Osimhen inanılmaz bir inatla rakibinden topu söküp alıyor. Driblingle ceza sahasına giriyor ve topu en uygun durumdaki arkadaşı Saray'a çıkarıyor. Ve o anda O anda Eren Elmalı kale sahasının içinde tamamen bomboş. Bir analizde yazarın kullandığı tabirle topla birlikte yürüyerek kaleye girebilecek bir pozisyonda. yani saniyeler içinde verilecek basit akılcı bir pas maçı 2-1 yapıyordu. Her şey Galatasaray'ın lehindeydi o an. Her şey ama işte o baskı anında, o yorgunlukla birlikte karar mekanizması devre dışı kalabiliyor. Sara bomboş durumdaki Eren'i görmek yerine belki de o anın kahramanı olma isteğiyle çok aceleci ve kötü bir vuruş yapmayı tercih etti. Ve top Llorente'den döndü. Aynen öyle. Son anda kendini siper etti. Kaynakların ortak görüşü bu anın sadece 2 puanı değil, turun psikolojik üstünlüğünü ve potansiyel olarak ilk 8 iddiasını da kaçırdığı yönünde tam bir ah anıydı. Bu kaçan pozisyon aslında daha büyük bir sorunu da tekrar gündeme getiriyor. Ki bu da gelen neredeyse tüm analizlerin son paragrafıydı. Kadro derinliği ve kalite farkı. Evet, bu maç o gerçeği bir kez daha çok net bir şekilde yüzümüze vurdu. İlk 11 ile yedek kulübesi arasındaki kalite farkı bu seviyedeki maçlar için çok belirgin. Çok açık göründü, evet. Maçın son bölümünde Simeone, Griezmann, De Paul gibi dünya yıldızlarını oyuna sürerken Galatasaray'ın hamle gücü oldukça sınırlı kaldı. Bu kadar yıpratıcı bir 90 dakikanın sonunda oyuna girip fark yaratabilecek oyuncu sayısının azlığı, kış transfer döneminde neden takviye beklendiğini de açıkça gösteriyor. Notlarda altı çizilen bir karşılaştırma da vardı. Özellikle Osimhen'in son 20 dakikada yorgun bir takıma getirdiği dinamizm ile Icardi'nin bu tarz yüksek tempolu, presli maçlardaki mevcut durumu arasındaki fark. Bu takımın geleceği adına önemli bir sinyal değil mi? Kesinlikle. Bu bir oyuncu eleştirisinden çok oyun tarzı ve mevcut form durumuyla ilgili bir tespit. Galatasaray Avrupa'da başarılı olmak istiyorsa her an rakip savunmayı yıpratabilecek pres gücü yüksek forvetlere ihtiyaç duyuyor. Osimhen'in yarattığı etki bu profildeki bir oyuncunun ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Icardi'nin bitiriciliği tabii ki tartışılmaz. O bir dünya markası ama takımın oyun felsefesi değişirken forvet profilinin de bu felsefeye uyum sağlaması gerekiyor. Bu önümüzdeki dönemin en önemli tartışma konularından biri olacak gibi duruyor. Özetle, elimizdeki bu analizlerden çıkan tablo şu. Krizin eşiğinden dönülen, galibiyet kadar değerli bir puan, bir teknik direktörün kendi hatasından ders alıp devre arasında maçı çevirmesi Sahanın gizli kahramanlarının ve parlayan yıldızlarının unutulmaz performansları ve hepimizin aklında kalan o dev acaba sorusu. çok doğru bir özet. Galatasaray, Avrupa'nın en zorlu takımlarından biriyle başa baş mücadele edebileceğini, doğru taktikle herkesi yenebileceğini kanıtladı. Ama bu maç aynı zamanda o elit seviyede kalıcı olmak için sadece 11 iyi oyuncunun yetmediğini, güçlü bir kulübenin ne kadar hayati olduğunu da acı bir şekilde hatırlattı. Ve tüm bu analizler size şu provokatif soruyu bırakıyor. Bu maç, Galatasaray'ın Avrupa'da büyük hedeflere ulaşması için Sané ve Osimhen gibi yıldızların parlaklığına mı, yoksa her pozisyonda görevini sessizce ve kusursuzca yapan Şayli gibi gizli kahramanlara mı daha çok ihtiyacı olduğunu gösterdi? Belki de gerçek başarı bu ikisinin kusursuz dengesinde gizlidir. Siz ne dersiniz?